Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere pil test cihazlarını anlatacağım. Neden 3 tane? Her şeyin bir sebebi var. 18650 pilleri test ediyor, şarj ediyor, deşarj ediyor ve en önemlisi almamdaki en büyük sebep pillerin iç direncini gösteriyor. Neden önemli bu? Pil ölüyse iç dirençten anlayabiliriz. 3 tane. Gelelim bu soruya. İlk aldığım şu 4 kanallıydı ve ekranı patlattık. Evet, kullanıcı hatası ama üreticinin de vurdum duymazlığı kesinlikle. Detaylandırayım. Şöyle bir aparatı var. Bunlar yaylı değil, sıkı geçme ve piller gerçekten zor giriyor. Hele ki sökülmüş pillerse punta yerlerinden dolayı da daha da zorlanıyor. Taktınız. Mesela 4 tane pil ya da 2. Şöyle çıkarmaya çalıştığınızda değden ekran gidiyor. Yani ciddi bir kuvvet uygulamanıza gerek yok ki benim de başıma bu şekilde geldi. Peki dedim başka nasıl kırılır? Şuradan çekmeye çalıştınız. Mesela sıkı geçme. Şöyle doğru takalım. Bu pil yine zıplayıp ekranın üstüne gidebilir. Bir şekilde korumaya almak lazım. Düşünüyorum ne yapabiliriz? Vallahi aklıma bir şey gelmiyor. Devrelere de zarar verebiliriz. Üstüne bir cam koyup belki yapıştırılır. Özelliklerini de göstereyim. Şu an piyasada bulunan bir ekran değil. Bulunmuyor. Hiçbir şey belli değil. Ekranın aynısını bulsanız bile flex kablo farklı. Normalde 27 pin bu. Ancak 14 pine düşürmüşler. Flex'te. Yani ekranı bulsanız bile flex'in aynı olması lazım. Falan filan. Neyse. Şimdi cihazlara geçelim. Cihazlar çok iyi. Yani şu ekran haricinde 10 numara 5 yıldız cihazlar. Fiyatlar da ucuz. Şu 300-400 TL aralığında. 2 tane pil yuvası var diye ikili zannetmeyin, tek pilli. Bir tanesini şarj, deşarj vesaire ediyor. Diğerini ise cihazı çalışmak için kullanabiliyor. Mantığı o. Bu 4 pilli. Bunlar da çift USB'li. 2 kanalı çalıştırmak için buraya bir şarj cihazı takmanız lazım. Cep telefonu. Diğer ikisini de kullanmak için ikinci bir şarj cihazı takmanız lazım. Fan devreye giriyor. Vesaire vesaire. Şimdi modlar ne? Ekran gözükmüyor. Şuradan göstereyim ben modlarını. Aynı modlar. Bu daha kalite ama şu. Hem soğutucusu var, fan. Hem daha hızlı buna göre. Hem 4 pil ama ekran kırılınca da canınız daha çok yanıyor. Çünkü fiyat olarak da pahalı. Cihazı önce söküp bir göstereyim size neleri var. Şuralardan bağlantı yaparak dışarıdan da şarj edebilirsiniz. Yani özelliklerini kullanabilirsiniz. Böyle bir güzellik yapmışlar. Bunda yok. Taş dirençler ısınıyor. Özellikle deşarjda bayağı ısınıyor. Bu 4 tuşlu, bu 3 tuşlu. Çünkü bir tanesi kanallar arasında gezmek için. Bunda tek kanal olduğu için böyle bir tuşa gerek yok. Burada dirençlerimiz var. Bunları fan soğutuyor. Çünkü ısınıyor bunlar. Bunda da ısınıyor ama bunda soğutmaya gerek duymamışlar. Şimdi neden birkaç tane aldım? Yani bu ekranı buraya taşımayı düşünüyorum. Hala düşünüyorum ama flexler biraz farklı gibi. Daha tam o riski almak istemedim. Bunların bir tanesi cihazı çalıştırmak için. Diğer USB ise mesela powerbank bağlarsınız. Onu test etmek için. Takalım powerbankımızı. Direkt olarak görüyor. 4.95 falan. Biraz geç tepkisi bunun ama veriyor tepkiyi. Buraya bir tane 18650 pil takarak cihazı çalıştırabiliyorsunuz. Bakın çalıştı. Buraya başka bir pil takıp testine bakabilirsiniz. Mesela bu pile ben yazmışım. 56 direnç 4.17'de voltaj. Yani şarjı dolu. Hem durduğu anda şarj kaybediyor mu onu da görmek istedim. Bakın 3.99'a düşmüş. Düzelecek mi bakalım. Biraz bekleyelim. 0.54 direnci milyon 56'ymış. Voltaj kaybı olmuş. Dolayısıyla bir tarafı bu tarafı cihazı çalıştırmak için kullanılıyor.
Buraya taktığınızda cihaz açılıyor. Dirençler neden doğru? Çünkü test ettim. Ölü pillerde baktım ve sağlam pilde de baktım. Mesela şu pil bitik yani. Son günlerini yaşıyor. Yazmışım. 93 ve 89 çıkmış iç direnci. 4.13 voltta da şarj etmişiz. Bir toplasın, aklı başına gelsin. Direnci görüyorsunuz, 131. 132 iç direnç. 90 demişiz bu cihazda. Daha da kötü hale gelmiş. Zaten voltajı bir türlü tutturamıyor. Bir tane de sağlam pil bulalım. Genelde 65'ten sonrası kullanılmaz. Mesela bu pilimiz 416-041 demişiz. Bakalım. 48, 414. Yani şarj da kaybetmemiş. 52 oldu, 51. Toplayacak, kendine gelir o. İyi durumda. Pil sağlam. Böyle elinizdeki atık pilleri vesaire ayırmak için, işe yarar pilleri bulmak için ve cihazlarınızdaki arızalar için bence evde olması gereken bir alet. Yedekli de almak lazım. Bugün alıyorsunuz, yarın alamıyorsunuz. Ciddi manada pahalanıyor. Modlar var. Onlardan bahsedelim. Çünkü bana göre ters, size göre düz. Discharge dediği pili bitiriyor. Şurada belirleyeceğiniz voltaja kadar 3.1 volt demiş. Kaç kere? Bir kere mesela. Şöyle şu tuşla gezinebiliyorsunuz. Mesela 3.1 olmasın da 3.2 olsun, 3 olsun mesela. Pile zarar vermek istemiyorsunuz. Daha düşük voltajlar da var. Mesela 3.4 diyelim. Basıyorsunuz. Start diyor. Ve pili deşarj ediyor. Bu dirençler de ısınıyor. Hatta el değmemek lazım. 60-80 dereceye kadar çıkıyormuş. Şu anda da ısınmaya başladı. Fan uydurulur buna. Uydurulması da lazım. Çünkü bu şekilde çok uzun süre kullanılmaz. Hemen de ısındı. Şu an düşürüyor mesela. Voltajı, amperi, watt değeri, miliamper saat, miliwatt saat. Bu pilin iç direnci 50. Mesela bu 65'ten sonra sıkıntı. O pille hani 65-80 arası anca led yakarsınız. Onda da çok faydalı, verimli olmaz. En altta da geçen süreyi sayıyor. Bunun bazı modellerinde şurada bir tuş var. Ona basarak dil mil değiştiriyorlar. Bunda öyle bir şey yok. Kilitlemiş adamlar. Hani Avrupa'ya sattıkları için millet hep dilini nasıl değiştiririz diye soruyor. Bunu engellemek için cihazı kitlemişler. Tek dil İngilizce olarak bırakmışlar. 3.99'a düştü. Yani yaklaşık 1 amper civarı boşaltıyor. Pilin bütün değerlerini ortaya koyuyor. Şöyle kontrol ettiğinizde pilin çok ısınmaması lazım. Soğuk şu anda. Eğer pil ısınıyorsa şarjda ve deşarjda cihazdan söküp o pilden uzaklaşmak lazım. Koruma devreleri vesaire var. Mesela artıyı bu tarafa taktınız. Hemen koruma devreye giriyor. Adamlar yapmış. Fakat ucuza mal etmek için de kıstıkça kısmışlar. Lityum olan pilleri görüyor arkadaşlar. Ben nikelde denedim. Voltajını vesaire görüyor fakat şarj etmedi. Ama bu piller ölü. Dolu pille denemedim. Arkadaşlar buraya el değmiyor şu an. Bakalım kaç derece? 65. Değdirip ölçeyim. 74 derece. Yani buraya bir fan lazım. Şu ekranı kapatıyor uzun basarsanız. Herhangi bir tuşa bastığınızda uyanmıyor. İlla buna basacaksınız. Bu tuş menü içinde gezmenizi sağlıyor. Mesela mod konumu, auto, şarj. Bu ise başlatma tuşu. Şu da menülerde gezmenizi sağlıyor. Stop voltaj dediği mesela 3.3 voltta deşarjı bırak. Şuradan ayarlıyorsun. 3.4'te. En küçük değeri kaç? En yükseği 3.5, en düşüğü 2.5. Loop ise kaç defa olacağını söylüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 defa. Şey yapsa adamlar buraya hani sığdırsa 100-200 yapacaklar. Kablo mesafesi uzadıkça direnç de artıyor. Dolayısıyla bunda ölçülen direnç buna göre daha sağlam, daha sağlıklı. Çünkü en yakın mesafeden ölçüyor. Krokodil bağladığımızda artı, eksi, eksi, artı.
860, 844. Anlatmak istediğimi umarım anlatabilmişimdir. Farklı bir hesaplama sistemi var ama doğru hesaplıyor. Ne dersiniz, ben bunu böyle kullanayım mı yoksa şansımı bir deneyeyim mi şu ekranla? Okunuyor yani. Böyle gösterdiğimde siz okuyamıyorsunuz ama böyleyken de okuyorum ben. Yani bu kadar arkadaşlar. Videoma burada son veriyorum. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.